Arkadaşlar şöyle 3 tane soğanım var. Bunun bir kısmını kısırıma koyacağım. Bir kısmını da patates salatasına koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 4 tane şöyle biberim var. Bunları kısırımın içerisine doğrayacağım. Kısırın soğanlarını böyle ufak ufak doğradım. Ben bunları pişirmeyeceğim. Pişirmeden yapıyorum ben. Aslında yeşil soğan olsaydı o da çok güzel olacaktı. İkisini bir karıştırdım mı daha bir güzel oluyor. Bunun maydanozun bir kısmını patates salatasına, bir kısmını da kısıra kullanacağım. Kısırım için şöyle 2 tane de domatesim var. Birazcık salça ekleyeceğim, az bir şey renk versin diye. Şöyle bir tane de limonum var. Bakalım eksik olursa limon, yani ekşisi az olursa biraz daha ekleyeceğim. Bu soğanları da böyle soğanı 2'ye böldüm. Sonra her bir parçasını 3'e böldüm. Kafasından altına doğru bu şekilde doğradım. Bunlar da patates salatası için olacak inşallah. Şimdi ben biraz daha devam edeyim kesim işlerine. Şimdi bunu ben şöyle alayım yanıma. Gördüğünüz gibi biberlerim bu şekilde. Ben bunları bir daha böleceğim böyle. Şöyle incelteceğim. Bunu da soğanımın yanına koyacağım şimdi. Bunları birlikte atacağım için beraber aynı tabağa koyuyorum. Ben içerisine öyle turşu falan koymayacağım. Ben normal kendi yaptığım, her zaman daha eskiden beri yaptığım kısırımı yapacağım. Eski moda benimki. Yeni moda değil. Ben bu kısırı hep yaptım. Gençliğimde ve gittiğim yerlerde de bana yaptırdılar. Çünkü benim kısırım güzel olduğunu söylüyorlardı. Nereye gidiyorsam kısır yapıyordum. Mutlaka kısır malzemesi hazırlanıyordu. Sonra ben kısırdan vazgeçtim artık. Bu şekilde soydum patateslerimi. Güzelce tuzlu suyun içerisinde haşladım. Süzdüm. Soğumaya bıraktım. Hala daha biraz ılıklar. Şu şeylerini alacağım, bunların siyahlarını. İster istemez oluyor bunlar. Onların gözleri olduğu için. Şöyle doğrayayım. Bismillah. Patatesler sıcak olduğu zaman kontrol etmesi zor oluyor. Çok aşırı derecede de pişirmemek gerekiyor. Bir bakayım, tuzlu suda haşlamıştım çünkü. Evet, hafif tuzlu. Tuzsuz değil yani, tamamen. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir tane dilimini aldım. Şöyle ikiye kesiyorum. Bunu da şöyle ikiye kestim. Çok ufak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Böyle kareler şeklinde. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videomu izleyenler, özellikle de abone olmayanlar, eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü desteğe hepimizin ihtiyacı var. Ne kadar abonemiz olursa olsun bu işler abonelerle yürüyor. O yüzden bir de videomuzu izlediğiniz zaman böyle 3-5 dakika değil de biraz daha uzun izlemenizi tavsiye ediyoruz ki bizlere faydası olsun saat bakımından. Kanala açılmış olan arkadaşlar için de reklamlarını mutlaka izleyin ki o arkadaşlara kazanç sağlasın. Videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız bizler çok mutlu oluyoruz. Aynı şekilde arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyor. Ben de buradan duyurayım dedim.
Yani çok kolay, hemen şöyle beğeni tuşuna basıyorsunuz. Hemen altında yorum yazan yere de yorumunuzu yapıyorsunuz. Ve biz de bu arada sevinmiş oluyoruz. Hani izlemeniz bizim için çok önemli. Ama böyle kısa kısa izlemek değil. Bir emek veriyoruz şurada. Hani herkesin dediği gibi ben de diyorum. Hani bazı arkadaşlar gerçekten çok emek veriyorlar. Ben de o kadar değilim. Son zamanlarda biraz daha ben yoğunlaşmaya başladım. Ama hani gerçekten bayağı bir emek sarf eden arkadaşlarımız var. Lütfen onların bilhassa reklamı olan arkadaşların reklamlarını atlamayın. Hani geliyor ya, iki reklamı atla diyor. Onları atlamayın. Atladığınız zaman o arkadaşlara hiçbir faydanız olmuyor maalesef. Yani izliyorsanız videolarını, oralarına da katlanacaksınız artık. Bir zahmet o arkadaşlar da mutlu olsunlar. Yaptıklarının karşılığını alsınlar. Tabii bu benim kendim için de geçerli. Ama ben her zaman olduğu gibi kendimden önce arkadaşlarımı, diğerlerini düşünürüm. Evet, bu kadar bilgi yeter herhalde. Nasıl abone olunur onu da söyleyeyim. Ben orasını atladım. Abone olmak için önce videoyu izliyorsunuz. Yani belirli bir süre izliyorsunuz. Diyelim en az 5 dakika falan izliyorsunuz. Ondan sonra da o kanalın isminin yazdığı yerin yan tarafında abone ol yazıyor. Veya İngilizce olarak izleyenlere subscribe yazar. Kırmızı şeyin içerisinde yazar o. Kutunun içerisinde. Oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıkladığınız zaman yan tarafta, sağ tarafında 3 tane böyle zil çıkıyor. Altlı üstlü. O zilin üstündekini eğer tıklarsanız, o zaman o kanal sahibi bir şeyler yüklediği zaman direktmen size bildirim gelecektir. Ama bildirimin gelmesi için de YouTube'un kendine ait olan bildiriyi de açmanız lazım. Eğer bildirimleriniz kapalıysa onu açsanız da pek bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Onun için ben bütün arkadaşlarımın bildirileri açık. Kimine gidebiliyorum, kimine vaktim olmuyor, gidemiyorum. O ayrı mesele. Bugün birine giderim, yarın başkasına giderim. Ben de o şekil yapıyorum. Ama mutlaka abone olduğunuz kanalları zilini açarsanız daha faydalı olursunuz. Bilen arkadaşlar biliyor zaten. Bunlar bilmeyenler için bilgiler. Evet. Benim patatesim merak ediyorsanız pembe patates. Kabukları pembe bunların. Çok güzel oluyor. Kırmızı patates biraz daha sert oluyor. Mesela yemeğe falan pişerken kırmızı patates biraz daha zaman istiyor. Ama bu patates çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle ince bulgurum var. 200 millik sizin standart dediğiniz bardaklardan bir bardak. Şöyle alacağım. Böyle koyacağım böyle. Evet, sıcak suyum da var. Bundan 2 tane şöyle koyayım. Bir bakalım. Evet, 2 bardak ince bulgur. Bunu ıslayacağım. Şöyle bir spatula alayım. Şöyle biraz ıslayayım. Sıcak suyum var. Onunla ıslıyorum. Gürültü duyuyorsanız eğer, o klimanın sesi. O yüzden ona önemsemeyin onu yani. Şöyle bir bakayım suyu yeterli mi değil mi? Ona göre su ekleyeceğim. Ne kadar su eklediğim ya göz kararı ekliyorum ben suyunu. Şu kadar diyemeyeceğim. Yani şu bakacağım ıslaklığına göre. Yumuşaması lazım sonuçta. Evet. Eskiden çok kısır yapıyordum ama ben uzun zamandır doğru düz kısır yapmıyorum. İnşallah eski şeyimi tutturabilirim.
Evet. Su altına gitti çünkü. Şöyle karıştırayım da alt üst olsunlar. Şu silikon malzemelerde gerçekten çok iyi oluyor yani. Hani sıyırmak istediğin yerleri çok güzel sıyırıyor. Sessiz sessiz hem de bir yerlere çizmeden, şey yapmadan güzel oluyorlar. Evet. Bulgurumu temiz olduğu için biz bakmıyoruz. Buraya temiz bulgurlar geliyor. Tabii şöyle arada bir gözüme çarpan olursa alıyorum ama burada pek bir şey olmuyor. Buraya temiz geliyor. Biz böyle ben döküp de bulguru temizlediğimi pek hatırlamam. Çünkü gerekmiyor. Onun için yani ağzımıza da bir şey gelmediği için, gerekmediği için yapmıyoruz. Evet, bu birazcık böyle dinlensin. Aslında ağzını kapatsam daha iyi olurdu ama dinlensin şimdilik. Soğanımı koyuyorum. Soğan biraz fazla gelirse ayırabilir. Yani göz kararı genelde her şey. Şu kadara şu, bu kadara bu diye bir şey yok. Bunun şöyle bir kısmını, patates salatamızı alalım. Evet, ben buna biraz da sıvı yağ gezdireceğim. Şöyle göz kararı, ne çok bıcık bıcık olsun ne de az kuru olmasın. Bir limonumuzu sıkalım. Bunu da şöyle üzerine dökeceğim. Ben fazla karıp karıştırmayı sevmiyorum. Yani böyle o da tamamdır. Tuzumuzu da ekelim. Az diye tabağına ekler. Ben şöyle 2 çay kaşığı, şeker kaşığı falan değil, çay kaşığıyla ekledim. Bunu böyle karıştıracağım şimdi. Bu biraz tuzunu, yağını, limonunu içine çeksin. Biraz daha lezzetlensin. Ben kısırım da bu arada bulgurum ıslandı sanırım. Dinlendi. Patates soğuk olunca karıştırırken de ezilmiyor böyle. Keserken de ezilmiyor. Karıştırırken de. Gerçi benimki tamamen soğuk değildi. Ilıktı ama gene de yeterli geldi. Evet. Bu şekilde. Bu yeter. Bunu bir kenara alayım şimdi. Şöyle üzerine birazcık fazladan koyayım, şöyle dursun. O da onun süsü olsun. Boncuğu olsun. Evet arkadaşlar, bu da böyle olsun. Evet, bunu bir kenara alıyorum şimdi. Tabi bunun yanına poğaça falan diyeceksiniz ama ben poğaça yapmadım hala. Hele bunları bir yapayım. Gerisine Allah büyüktür. Şimdi evet, yumuşamış gibi. Ben buna birazcık yağ katacağım. Şöyle göz kararı gene. Ben pek ölçüm olmuyor maalesef. Bu tür şeyleri hep göz kararı yapıyorum ben. Tuzumu atacağım. Şöyle bakıyorum içine koyacaklarıma göre. Şu koyacağım bunlar. Bir de şurası olduğu için. Bunlara şöyle bakıyorum. Göz kararı ne kadar gerekecek. Tuz atıyorum ona göre. 2 çay kaşığı, 3 çay kaşığı. Daha yetmeyecek olursa nasıl olsa yoğurma aşamasında eklerim. Şimdi bu şeker kaşığı. Bunun şöyle yarısı kadar falan kimyon koyuyorum. Kimyon isteyen çok koyabilir, isteyen az koyabilir. Benim mideme dokunuyor, o yüzden fazla koymuyorum. Kimyon arkadaşlardan midesine dokunanlar da var çünkü biliyorum. O yüzden mideye dokunan bir şey. Şöyle bir kaşık kadar silme, bir kaşık kadar da kekik koyuyorum. Tadına baktıkça zaten neyi eksikse onu tamamlanır. O bir şey değil.
Şimdi böyle göz kararı. Şöyle bir şeker kaşığı kırmızı biber. Şöyle 2 şeker kaşığı kırmızı biber koydum. Bu da hem tat hem renk versin diye. Şimdi burada karabiberim var. Şimdi şöyle içindeyim. Bunu burada çekeceğim biraz. Şöyle tutayım. Değirmen bu. Ben eski modalardanım, yeni modalardan değilim. Evet. Şöyle çok fazla olmasın bu da. Şöyle görüldüğü gibi. Ne kadar var? Aşağı yukarı bir şeker kaşığına yakın karabiber. Yani 4'te 3'ü diyeyim. Kaşığın 4'te 3'ü karabiber koydum. Bunu da şöyle alayım. Kafam karışmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi buna ben şöyle bir kaşık salça koyuyorum. Bu tat markası salçamın. Şöyle göstereyim. Yeni açtım. Evet. Şimdi bunları güzelce bir yoğurayım önce. Bismillah. Şöyle göstereyim size. Siz de görün. Biraz daha yağ istiyor ama önce limonunu koyacağım. Ondan sonra yağını öyle ekleyeceğim. Aslında buna az bir şey daha su eklemem gerekiyor. Biraz daha yumuşak olsun. İlk başta kaynar su ekleyebilirsiniz. Dinlendiği için o hem soğuyacak hem de demleyecektir. Ama sonraki koyduğunuzda elinizi yakmamak için elinizin dayanacağı ısıda su koyun ki yanmasın eliniz. Aman diyeyim. Evet, iki elle de yoğurabilirim ama ben tek elle tercih ediyorum. Çok bir şey değil çünkü az. Bunu sırf çekim yapmak için yaptım. Aslında hep diyordum yapsam da koysam diye. Aslında yemeğim var. Bunu sırf çekim yapmak için yapıyorum. Nasipte olan da çıkar gelir yer inşallah. Evet. Islak olduğu için hemen çabucak yoğruluyor. Şimdi domatesimi de alıyorum içerisine. Bu da ıslatacaktır birazcık. Biraz tuz da bunun için koyalım. Bence koyduğum tuz az gibi. Şöyle. Evet. Sırf domatesin üzerine şöyle biraz 2 çay kaşığı kadar da onun üstüne koydum. Çok fazla da su koymayın çünkü domates de sulanacağı için cıvık bir harç elde etmek istemiyoruz. Aslında tam olgun domates olacak ki daha güzel olur o zaman. Hem lezzeti güzel olur. Marketten aldıklarımız ancak bu kadar oluyor. Bu domatesleri şöyle ezerekten yoğuruyorum ben. Bulgur ne kadar da ıslansa bunu alacaktır yani. Daha fazla herhalde yağa gerek görmeyeceğim. Omzum acıdı bile. Hala cıvık. Soğanını, biberini de attım içerisine. İsteyen yağın içerisinde soğanını kavurup içerisine salçasını da ekleyip öyle buna dökebilir. Ama ben öyle yapmıyorum. Arada bir onu da yaptığım oluyor ama ben böylesini daha çok seviyorum. Her şeyin tadı böyle pişmeden
çiğ tadını seviyorum. İsteyen ama dediğim gibi de yapabilir. Evet. Domates bayağı bir tahmin ettiğimden fazla sulandırdı sanki. Ama çekecektir bu, eminim. Daha bunun limonunu katmadık. Evet, limonu da katalım. Şöyle. O limonun yarısını kattım şimdi. İçerisine bir kısmını da yerken üstüne isteyen döksün. Şöyle bir limonum kaldı. Zaten yarımdan az bir fazlaydı herhalde. Her kattığınız sıvı madde harcınızı gevşetiyor. Aklınızda bulunsun. Ona göre sıvılarınızı ekleyin. Ben kısırla ilk tanıştığımda köyde yapıyorlardı. Böyle yapıyorlardı. Ben böyle hatırladım. Böyle yaptım. Böyle güzel oldu. Sonra kısır asrileşti. İçine bilmiyorum, belki daha önceden de vardı bizim orada, bilmiyorlardı ama turşu falan katmalar yok. Salatanın kendini içerisine katmalar falan çıktı. Ben o şekilde yapmadım. Ben halen eski usul devam. Maydanozumuzu ekledim. Şöyle göstereyim. Biraz da bununla yoğurayım. Ondan sonra biraz dinlendireceğim. Eğer kendini çekerse sıkıp sıkıp koyacağım. Mercimek köftesi gibi. Ben o şekilde de yapıyorum. Hiç mercimek karıştırmadan. Ama iyice bir yoğurmam gerekiyor onun için. Hiç mercimek karıştırmadan aynen onun gibi sıkabiliyor. Ben bunu şöyle bir kenara alayım. Bir kendini çeksin bakalım. Dediğim gibi uzun zamandır yapmadığım için kıvamını unutmuş olabilirim. Ama içine girenler bunlar. İnşallah iyi olur. O sıkma işini ben yaptım yani. Normalde ilk tanıştığım dediğimde ki böyle sıkan eden yoktu. Onu tabaklara koyup yiyorlardı. Bunun yanında haşlanmış lahana çok güzel oluyor. Onunla beraber yemesi. Bir de yaprak, böyle bağ yaprağı suya basıp onunla yemesi de çok güzel oluyor. Ben bu marullardan yıkadım. Bu şekilde. Şöyle ikiye böleceğim bunu. Tabağıma şu şekilde yerleştireceğim. Evet. Tarafına da patates salatamızı koyayım önce. Patates salatamızın da hiç tadına tuzuna bakmadım. Şöyle bir bakayım. Evet, gayet güzel olmuş. Hem de çok güzel olmuş. Bunu şöyle tekrar alayım. Bu şekilde düzleyelim. Evet, bunu sıkmayı deneyeceğim şimdi. Bakalım ne kadar dinlenmiş. Evet. Bu şekilde. Ama sıkılabilir. Şöyle küçük parçalar alıp bu şekilde şöyle yaprağımızın üstüne yerleştirelim. Biraz daha kendisini çekmiş olsaydı daha güzel olacaktı. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi ben bir kişilik tabak hazırlayacağım. Göstermek için.
yapıyorum. Tabii çatalla yenilecek. Kuru eli alınırsa nasıl olur ona bakalım. Kuru elde de böyle gayet güzel. Şöyle düzeltelim. Yanına domates, salatalık da kesip koyabilirsiniz. Çayla ikram edilir. Poğaça isteyen poğaça da yapar. Ben yapmayacağım. Bu sadece böyle bir geçiştirmelik olacak. Yanına da koyabiliriz şöyle. Ne kadar yiyeceğinize bağlı. Şunu da şöyle bırakayım. Evet, çayımız da hazır. Şöyle kenara alayım şunları. Tabağımız böyle. Bugünlük videom bu kadar olsun. Hoşça kalın.